seramik ve cam eğitimi almak istediğine nasıl karar verdin? Hangi ilgi alanları seni cam sanatıyla ilgilendirmeye yönlendirdi? Neden başka bir malzeme değil de cam? Yani okulda niye bunu tercih ettin? Öncelikle şunu söylemeliyim. Okula girmeden önce bilinçli bir tercihim değildi. Daha endüstri tasarım ve heykel öncelikli olarak tercihimdi. Okul sürecinde tanıyıp aşık olduğum ve bırakamadığım bir malzemeye dönüştü. Hala çok fazla disiplinlerde ve çok fazla malzemelerle çalışmayı çok seviyorum. Ama camın kendi içindeki o camla olan diyaloğum beni bir türlü kendisinden uzaklaştıramıyor. Günün sonunda tekrardan onunla iletişime geçtiğim ve onunla birlikte etkileşimde olduğum çalışmalar, eserler ortaya çıkmış oluyor. Mimar Sinan'daki döneminden orada lisans eğitimi aldın. Evet. Hangi atölyede çalıştın? Hocaların kimlerdi? İlk yıl ortak ders olarak hepimiz seramik altyapılı Çünkü derslerin seramik ve içerisinde. cam değil mi Evet, bölüm? bir bütün olarak iki alandan da eğitim alıyoruz. Daha sonra alan seçmeye ve tekniğe doğru yönelerek ilerliyoruz. Benim kırılım noktam yanılmıyorsam 2013 ikinci sınıf ya da 3. sınıfta Mimar Sinan kadrosuna bir araştırma görevlisi katıldı ve onunla birlikte onun camla olan diyaloğu, onun camla olan heyecanı ve tutkusuyla birlikte çıkan ışığa doğru biz hepimiz yönelmeye başladık. Ve onunla birlikte camla olan ilişkim ve diyaloğum artmaya başladı. Agah Barış Can Aksakal benim için ilk kırılım yaratan hocalarımdan birisidir. Daha sonrasında Cam Ocağı bizim için ikinci Cam Ocağı Vakfı. Bizim için ikinci Beykoz Cam Ocağı Vakfı bizim için ikinci bir okul oluyor ve orada aldığımız eğitimlerle birlikte camın içerisindeki o yelpazeyi görmeye başlıyoruz ve o kendimizi hangi tekniğe ait ve hangi alanda daha rahat ve konforlu olabileceğimizi katıldığımız kurslarla daha iyi anlamış oluyoruz. Hangi cam işleme tekniklerini kullanmayı tercih ediyorsun? Örneğin füzyon, üfleme, döküm, vitray. Okulla birlikte ilk adımlarımı kalıpla şekillendirme tekniğiyle başladım aslında. Kalıpla şekillendirme tekniğinde uzun yıllar çalıştım. Cam ocağında 2 yıllık kalıpla üretimde üretim sorumlusuydum ve oradaki sistemde çalıştım ve bu süreçte mükemmele giden yolda kendi özgünlüğümü kaybetmeye başladığımı hissettim ve bu benim için çok sürdürülebilir ve ilerletebildiğim bir yer olmamaya başladı. Konfor alanımdan çıkmaya başladım. O noktada ruhumun beslenemediğini hissettiğim için o teknik sorumluluk ve o teknikteki başarı ve o zanaat kısmının vermiş olduğu yükümlülükler altında ki sorumluluklar benim sanatsal üretimimde rahat ilerlememe engellemeye başladı açıkçası. Ve o noktadan sonra daha rahat ve bu teknik anlamda kendimi sorumlu hissetmediğim açık alevlendirme tekniğine geçtim. Ve böylelikle bunlar çıkmaya başladı. Peki bu gözlük özel bir gözlük mü Evet, kullandın? uzun süre aleve baktığımız için belli bir süreden sonra göz yorulmaya başlıyor ve daha uzun süreçlerde çalışma olanağını oluşturmak için gözlükle çalışmamız gerekiyor. Yani bu cam, ateşe dayanıklı bir gözlük o zaman. Evet. Aslında cam çok zor bir malzeme. Cam gibi zor bir malzemeyle çalışırken seni en çok ne zorluyor? Şunu söyleyebilirim. Bu hem bir avantaj hem bir dezavantaja dönüşüyor. Aslında kendi içerisinde çok fazla teknik alan var ve kendi içerisinde kendimizle özdeşleştirebileceğimiz çok farklı yapısı ve dinamiği var ve o noktada işte bunlar eriyik halde olması, daha soğuk, keskin halde olması gibi arttırabileceğim bir sürü özellik sayabilirim ve orada kendimizi bulabilme opsiyonu çok geniş ve bu büyük bir konfor sağlıyor. Ama her ne kadar geniş yelpazesi olsa bile bir noktada o tekniğin sınırlılıklarına bağlı kalmak durumunda kalıyoruz.
ve ona göre düşünmek ve ona göre şekillendirmek zorunda kalıyoruz. Bir noktadan sonra aslında söz sahibi cam oluyor. Oradaki savaş ve mücadele sonucu bazen cam kazanıyor, bazen biz kazanıyoruz ve hani bu bazen can sıkıyor, bazen bunun sonucunda bazen keyif de veriyor. Bu noktada Ama işin en zevkli kısmı galiba bu camla arandaki mücadele daha büyük. kesinlikle camla olan diyalog aslında orada bir tutku yaratıyor bence ve o noktadan sonra camdan kopmak ve ayrılmak çok zor oluyor. O dinamiği bazen çok yorucu oluyor. Cam hem kırılgan, aynı zamanda da çok dayanıklı bir malzeme. Bu zıtlık hakkında ne söyleyebilirsin? Bu zıtlık tamamıyla benim son dönem çalışmalarımın temel altyapısını oluşturuyor. Bu zıtlığı ben doğayla çok fazla özdeşleştiriyorum ve çok fazla benzerlik görüyorum. Çünkü kendi doğayla olan temasımızla aslında yani yıkadabildiğimiz ama bir noktada onun gücü altında yok olmak demeyeyim ama temas edemediğimiz bir yüzeye yani alana sahip ve cam da öyle yapısı gereği gerçekten çok güçlü. Şuna şahit olduğum zaman çok daha iyi, fikirsel anlamda çok daha iyi oturdu. Tek bir kök aslında yapısı gereği çok güçlü bir halde ve bütün formu taşıyabilir bir halde. Ama tek bir noktadan darbe aldığında ya da bizim doğayla olan ilişkimizde tek bir noktadan temas ettiğimizde bu bir kırılgan bir yerden olsun yıkabiliyoruz ve cam da bununla çok benzeşiyor. Eserlerinde izleyiciye vermek istediğin duygu nedir? Mesela senin eserini, bu camı, harika eserlerini gördüğü zaman izleyicinin aklında ne kalsın istiyorsun? Aslında kendi içinde en dış çekirdekte ve bütün çalışmalarımın temelini oluşturan bir bütünlük kavramını sunmaya çalışıyorum. Çünkü kendi içimdeki o ikilemin yansımalarını görüyoruz bütün çalışmalarımda. İnsanı doğayla karşı karşıya getiriyorum demem çok da doğru olmayacak. Çünkü insan bence doğaya ait bir parça. Ama doğadan ayrılan kısmı, diğer canlılardan ayrılan kısmı aslında aklı ve zihni onu kullanabiliyor olması ve o noktada doğal düzlemden daha planlı düzleme geçiş yapabiliyoruz ve o geçiş aslında doğaya ait olmayan unsurlar oluşturuyor. Bunlar benim için ilk yansımalar, bu endüstriyel parçalar, endüstriyel planlanmış olan, insan aklının kullanabildiği ve planlayabildiği ilk yer sistem oluşturma ve sistemlere dayalı üretimler. Ve bunların en ikonik parçaları benim için konserveler, vidalar ve o endüstrinin en küçük parçaları onlar olduğu için çalışmalarıma ilk onlara yer veriyorum. Bu konserve ve video kullanma fikri nereden, camla birleştirme fikri nereden doğdu? Planlanmış düzen üzerine çok fazla zaman ayırdığım bir dönem oldu. Sistem yaratma ve sistem üretme. Bunlarla birlikte o endüstri dünyasının parçalarını ve yapılarını çok fazla analiz ettiğim, fabrikaların üretim süreçlerini çok fazla incelediğim ve bu üretim süreçlerinden gerçekten haz aldığım bir dönemim ve bu yansımalarını kendi hayatıma geçirdiğim bir dönem oldu. Ve bunlar benim için özellikle konserve vidalar bu endüstriyel düzlemin en ikonik ve en küçük ve seri üretimin en çok tüketilen kısmında yer aldığı için özellikle bu parçalara yer veriyorum. Bir eserin ortaya çıkış sürecini anlatabilir misin? Mesela fikrinden tamamlanmış hale kadar hangi aşamalardan geçiyor? Kesinlikle öncesinde bir desen ve tasarım aşaması oluyor. Bu tasarım aşamasında da etkileyen en büyük faktör aslında tekniğin vermiş olduğu sınırlılıklar. O sınırlılıklar doğrultusunda aslında o desen ve tasarım süreci yön almaya, şekillenmeye başlıyor. Eserlerinde renk, ışık ve form arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsun? Aslında en temelinde ilk gözlem fikirsel anlamda da, biçimsel anlamda da bir kontrast görüyor olmamız. Bu benim bütün çalışmalarımın renk unsurunun
ilk biçimsel basamağı oluyor. Ve sonrasında doğanın izinde ve taklidiyle oluşan ve camın imkanları doğrultusunda, çünkü belli başlı renk skalalarının bulunduğu bir teknik ve ondan çok fazla uzaklaşamadığımız bir düzlemde hareket etmek durumunda kalıyorum. Sence cam sanatı günümüz çağdaş sanat dünyasında nasıl bir yere sahip? Yani resim ve heykel biliyorsun çok ağırlıklı yer alıyor piyasada. Sen cam sanatını bu durumda nasıl değerlendiriyorsun? Bu noktada heyecan duyuyorum açıkçası. Çünkü artık yapısı gereği kırılgan bir malzeme olduğu için ilk izlenimi tedirginlik oluşturuyor. Artık cam kendi içerisinde kapalı bir düzlemde, kendi camiası içerisinde büyüyen ve gelişen bir unsurken artık bence diğer malzemeler ve sanat alanları ile birlikte yer almaya başladık. Galeriler artık farklı disiplinlerdeki sanatçılara yer vermeye başladılar. Bu noktada benim şahsi yorumum, artık o noktada bir cesaretlenme görüyorum. Bu yaklaşım bizim için kıymetli açıkçası. Çünkü artık üretimsel anlamda ve fikirsel anlamda görünürlük kazanmaya başlıyoruz biz de. Ama gördükleri zaman da insanlar hayranlıkla izliyor değil mi? O camın çekiciliği sergilerde, fuarlarda çok derinden hissediliyor değil mi? Risk unsuru ya da oradaki tedirginlik daha çekici kılıyor olabilir. Bir taraftan da büyülü bir şey ama cam sanatıyla yapılan eserler. Onları izlemek insana derin duygular uyandırıyor. Eminim sergilerde, fuarlarda izleyicilerden bu tepkileri alıyorsundur. Evet, çünkü farklı materyallerle de çalışmayı çok seviyorum. Ama cam yapısı gereği transparan bir malzeme, yapısı gereği ışıkla iletişime geçen bir malzeme. Bu onu diğer malzemelerden ayrı bir noktaya taşıyor. Bu ilk defa bazen izleyici için ilk defa karşılaştığı bir unsur oluyor. Ve o noktada diğerlerinden ayrışan ve öne çıkan bir durum oluyor. Bir de Türkiye'de genç ve işin başında bir sanatçı olmak ne anlama geliyor? Genç sanatçıların ihtiyaçları nelerdir? Hangi imkanlara sahip olmak isterdiniz? Genç sanatçı olmak okul dönemiyle itibaren düşündüğüm zaman bu bütün sanatlar için geçerli olduğunu düşünüyorum. Kimlik arayışı ve kimlik oluşturmakla ilgili bir sancı dönemini anımsatıyor bana. Ya maddi imkanlar zor değil mi işin başındayken? Okuldan mezun olur olmaz seni sanki sokağa bırakıyorlar değil mi? Türkiye'de böyle bir garanti Kesinlikle. yok. Yani şunu söyleyebilirim, çok nitelikli yarışmalar var. Çok nitelikli aslında sanatçı ağırlayan ve sanatçı programları var. Ama şu noktada eksik kaldığımızı düşünüyorum ki benim de yaşadığım bir süreç bu. Okul sonrası dönemde üretim alanını oluşturmak ve bulmak oldukça zor. Ve bir öğrencinin, sanatta yeni başlayan birisinin kimlik oluşturabilmesi için çok fazla üretmesi ve tüketmesi gerekiyor. Bunu okul döneminde başlıyoruz ama okul döneminde başladığımız şey kimliğin oluşması için yeterli bir süreç kalmıyor. Çünkü orada bilgi topladığımız ve bilgi biriktirdiğimiz bir dönem oluyor. Bazen bunlar taklit, bazen yansımalar, denemeler gibi devam ediyor. Ama tam anlamıyla kimliğin oluşması benim sürecim böyle geliştiği için böyle düşünüyorum. Topladığımız şeyi bırakmamız gerekiyor. Okul dönemi sonrası bir bu kadar daha sıfıra inmek için bir bırakma sürecini yaşamamız gerekiyor. Tamamen biriktirilen her şeyin tüketilmesi gerekiyor. O sıfırlandığı noktada artık bence bir sanatçı kendine dönmeye başlıyor ve hayatla olan mücadelesi, hayatla olan bakış açısı, hayata karşı ben bu hayatta niçin varım ve ne yapıyorum, ne katıyorum, ne katmam gerekiyor ya da ne görüyorum en önemlisi. Çünkü herkes kendi simülasyon teorisini kabul ederse gerek, herkes kendi simüle ettiği bir düzlemde kendi gördükleriyle var oluyor ve onları sunması gerekiyor ve onları sunmaya giden yolda çok fazla tüketmesi gerekiyor, çok fazla çalışması gerekiyor. Ve bu da kesinlikle sanat yarışmaları var, evet sanat ağırlayan programlar var ama arada kalan kısım, okul sonrası dönem üretim alanı yok. Ve bu her öğrencinin ulaşabileceği bir alan, öyle bir alan oluşmuyor. Ve bu alana
bu alanın oluşması sürekli olarak, dönemsel olarak değil, her zaman ulaşılabilir bir alanın Son yapılan bir açıklamaya göre İrlanda sanatçılara maaş bağlayacakmış. Hayatlarını devam ettirebilmek ve üretimlerini devam ettirebilmeleri için. Evet. Çok güzel bir uygulama değil mi? çok güzel. Yani gerçekten Keşke bizde de olsa. keşke olsa. Yani şunun altını da çizmek istiyorum. Gerçekten maddi konfor, rahatlık ve hani üretim açısından da yolun başında olan bir sanatçının kendi vizyonunu geliştirmesi açısından da çok önemli. Bu noktada şuna da çok inanıyorum. İmkansızlıklar bir sürü imkanı yaratıyor. Kişinin yani kendi imkansızlıkları doğrultusunda kendini var ediyor aslında. Orada da çok büyük bir kazanç var, kazanım var. O yüzden maddi bir geri kaynağından öncelikli olarak gerçekten tüketilebilir bir alanın daha sağlıklı kimlik kazanımları için daha sağlıklı bir alan olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle o da çok önemli. Önümüzde hangi projeler var? Hangi sergilere katılıyorsun? Teze yoğunlaştığım bir süreçteyim. Elimden geldiğince bir tık üretim ve dikkatimi dağıtacak, ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum ve umarım başarabilirim. Unsurlardan uzaklaşıp tamamıyla %100 tezde odaklandığım bir süreci planlıyorum. Çalışmalarında doğa ile insan arasındaki ilişkiyi spekülatif kurgularla ele alıyorsun. Son dönemde giderek gerginleşen insan-doğa ilişkisinde sen hangi kavramlara yoğunlaşıyorsun çalışmalarında? Bunu açıklamadan önce birazcık buraya geliş sürecimi açıklamak istiyorum. Kendi hikayemi, kendi hatalarımı, belki de doğrularımı biraz anlatmak istiyorum. Okul sürecinde Cam Ocağı Vakfı'nda çalıştığım bir dönem oldu. Çalışma dönemimde Yılmaz Bey'in ricası doğrultusunda Altan Sungar danışmanlığı altında bir atölye yürüttüm. Altan Sungar büyük markaların yönetim kurullarına danışmanlık veren bir kişi ve çok önemli ve benim çok büyük bir şansım oldu o süreç. Bir üretim sürecinin, atölye yönetiminin, diyaloglarının nasıl olduğu üzerine çok fazla diyaloğa geçebileceğim bir alandı benim için. Ve bu nokta beni birim üretim sisteminin, endüstriyel üretim sisteminin ana sorunsallarının cevaplarını bulmama yol açtı. Onun doğrultusunda atladığım bir kelime oldu, yeteri kadar. Ve o süreç sonrasında benim mükemmele giden bir yolda arayış maceram başladı. Ve bu beni yıpratan bir unsura dönüştü. Ve Cam Ocağı sonrası küçük girişimlerim oldu bu sistemler ve üretim bantları ve üretimler üzerine. Ve bu benim tamamıyla ruhumu besleyemediğim ve iç motivasyonumu tamamıyla kaybettiğim, aslında kendi içimde dengemin kaybolduğu bir sürece dönüştü. Ve bir noktadan sonra o süreçte kendimi var edemediğim ve nefes alamadığım noktada tamamıyla o sistemsel ve planlanabilir düzlemin yetersiz kaldığını hissederek durdurmak ve bırakmak zorunda kaldım. Ve o noktadan sonra aslında oradaki hazzımın ve tutkumun tükenmesiyle birlikte aslında nötr bir düzleme çıkmış oldum. Ve o nötr düzlemde neyi eksik bıraktım ve ne eksildi, ne gitti bende sorusunun cevabı aslında tamamıyla ruhumu besleyecek planlı bir düzlemin karşısındaki organik yapının tamamıyla hayatımdan uzaklaşmasıyla birlikte bir farkındalık ve fark ediş sürecine doğru ilerledi ve değişti ve dönüştü her şey. Mikro ölçekli kendi dengesizlik düzlemimde makro ölçekli incelemeler ve böyle yansımalarını görmeye başladığımda aslında benim kendime yaptığım o planlanmış düzlem içerisinde hareketsiz bırakma eylemi aslında makro ölçekte bütün hikayeyi anlatan bir unsurmuş ve bu noktada nasıl davranmalıyız, nasıl gözüküyoruz, nasıl bir düzlem içerisindeyiz, daha dışarıdan bir gözle bakarak bu işlere doğru
evrildi ve doğayla insan arasındaki ilişkiye geldiğimizde aslında insanı doğrudan değil, insanı dolaylı bir şekilde ele alıyorum. İnsanın planlanmış akıl ve zihin ve zihinsellik üzerine planlanmışı giden yolda ki aslında doğala karşı oluşturduğu yapay düzlemi ele alıyorum. O düzlemle doğayı tekrardan karşı karşıya bırakıyorum. Aslında günün sonunda karşı karşıya bırakıyorum demek de doğru olmayacak. Yan yana getiriyorum. Çünkü yapımız gereği kendi ekosistemimiz de böyle işliyor ve kendi ekosistemimizin doğurduğu sonuçlarla o bütündeki ekosistemi tekrardan ele alıyorum. Aslında en çok şunu seviyorum, malzemenin ekosistemini incelemek çok hoşuma gidiyor. Her malzemenin kendi içindeki döngüsellik ve yapısında farklılıklar var. Evet, ama bir noktada tekrara da düşen bir yapı var. Bu yapılar aslında oradaki dil ve iletişimi, hepsiyle ayrı ayrı iletişimi çok sevdiğim için teker teker üretimlerinde deneyim yapma ve kendi sürecime dahil etme kısmı beni çok heyecanlandırıyor. Şunu çok önem veriyorum. Bence bu önem verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Artık zanaattan çok uzaklaşıyoruz ve uzaklaştığımız noktada malzemeye yaklaşımımızın altında düşünülmüş olan kısma daha çok yer vermemiz gerekiyor. Çünkü günün sonunda her şey bir noktada kendi tekniği doğrultusunda cama çevrilebilir. Ama cama çevrildiği noktada camın eklediği ve camın oluşturduğu anlam ve bütün ikinci plana atılmaması gerekiyor. Özellikle artık çağdaş sanatta bunun kesinlikle ilk planda olması gerekiyor. Ve bu noktada gözlem ve analizin çok önemli olduğunu düşünüyorum.